Gelin beynimizin her gece bizim için özel olarak kurguladığı o tuhaf ve bir o kadar da merak uyandıran dünyaya şöyle bir dalalım. Eminim hepimiz uyanıp bu da neydi şimdi diye kendi kendimize sormuşuzdur. İşte bugün bu sorunun peşine düşüyoruz. Bakalım rüyalarımız bize ne anlatmaya çalışıyor. En baştan netleştirelim. Öyle herkese uyan tek bir rüya tabirleri sözlüğü falan yok. Bilim bize diyor ki, rüyalar aslında beynimizin gün içinde yaşadıklarını, duygularını ve anılarını işlerken ortaya çıkan bir nevi yan ürün. Yani anlam rüyanın kendisinde değil, sizin hayatınızdaki karşılığında gizli. Peki bu gizemli dünyayı nasıl aydınlatacağız? İşte yol haritamız. Önce rüyaların nasıl oluştuğuna bakacağız, sonra ne işe yaradıklarını anlayıp kendi rüyalarımızı nasıl yorumlayacağımızı öğreneceğiz ve en sonda da yaygın mitleri gerçeğinden ayıracağız. Tamamdır, hazırsak başlayalım. Rüya gördüğümüz o anlarda beynimizin içinde tam olarak neler dönüyor? Şöyle ki, aslında tek bir çeşit rüyamız yok. Uykumuzun farklı evrelerinde beynimiz iki bambaşka türde rüya üretiyor. Biri, uykunun o en hareketli, en canlı olduğu REM evresindeki filmleri andıran rüyalar, diğeri ise daha sakin NREM evresinde gördüğümüz, daha çok düşünce kırıntılarına benzeyen rüyalar. Ve bu sadece bir his değil. Bakın, Ulusal Sağlık Enstitüsü'lerinin yaptığı araştırmalar da bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. REM rüyaları bildiğiniz uzun metraj film gibiyken diğerleri daha çok kısa fragmanlar gibi. Peki o rüyalardaki gariplikler, hani bir anda uçarken kendinizi çocukluğunuzda bulmanız falan, işte bunların sebebi beynimizin mantık ve planlamadan sorumlu müdürünün, yani prefrontal korteksin gece paydos etmesi. O dinlenirken duygu ve görüntü merkezlerimiz son ses partiye devam ediyor. Sonuç, mantık filtresi olmayan, bol duygulu, bol görselli acayip bir kurgu. Madem beynimiz her gece bu kadar mesai harcıyor, peki bütün bu rüyaların bir amacı, bir işlevi var mı? Bilim dünyasının bu konuda birkaç güçlü teorisi var. Bazıları rüyaların anıları sağlamlaştırdığını, bazıları zor duygularla başa çıkmamıza yardım ettiğini söylüyor. Diğerleri ise rüyaların tehlikeli durumlar veya sosyal etkileşimler için bir nevi prova sahası olduğunu düşünüyor. Özellikle şu sonuncusu çok ilginç değil mi? Yani sosyal simülasyon teorisi. Bu teoriye göre rüyalar aslında beynimizin sosyal hayatımız için kurduğu bir tür sanal gerçeklik simülatörü. Düşünsenize, rüyanızda patronunuzla tartıştınız, hoşlandığınız kişiye açılamadınız ya da bir topluluk önünde sunum yaptınız. Bu teoriye göre beyniniz aslında bu gibi zorlu sosyal senaryoları güvenli bir ortamda prova ediyor. Adeta bir antrenman gibi. Gelelim en can alıcı noktaya. Madem öyle, tüm bu bilgiler ışığında biz kendi rüyalarımızı nasıl daha iyi anlayabiliriz? İlk ve en önemli kural, o internetteki rüyada şunu görmek bunu demektir diyen listeleri, o eski rüya tabirleri kitaplarını bir kenara bırakın. Çünkü sizin için yılan korkuyu temsil ederken bir başkası için şifayı veya değişimi temsil edebilir. Anlam tamamen kişiseldir. Peki ne yapacağız? Aslında yöntem çok basit. Sadece 3 adımda kendi rüyanızı kendiniz çözebilirsiniz. Birincisi, rüyayı gününüze bağlayın. Son zamanlarda aklımda ne vardı, ne yaşadım diye bir sorun kendinize. İkincisi, duyguyu yakalayın. Rüyada ne hissettiniz? Sevinç mi, korku mu yoksa feci bir kaygı mı? Üçüncüsü ve en kilit nokta, metaforu bulun. Rüyanızdaki o hikaye acaba şu anki hayatınızdaki hangi duygunun veya durumun bir yansıması olabilir? Şimdi de rüyalar hakkında doğru bildiğimiz bazı yanlışları düzeltme zamanı. Hızlı bir turla mitleri ve gerçekleri ayıralım. Muhtemelen hepimiz duymuşuzdur, rüyalar sadece uykunun REM evresinde görülür diye. Peki bu ne kadar doğru? Aslında bu tam bir mit. Evet, en canlı rüyalar REM'de görülür ama bilimsel çalışmalar gösteriyor ki uykumuzun her anında, NREM evrelerinde bile zihinsel aktivitemiz, yani rüyalar devam ediyor. Peki o ben hiç rüya görmem diyen arkadaşınız acaba doğru mu söylüyor? Gerçek şu ki, istisnasız herkes rüya görür. Sadece bazılarımız uyandığımızda o rüyaları hatırlamakta daha çok zorlanırız. Yani mesele rüya görmemek değil, hatırlayamamak. Ve son mitimiz, telefonumuzdaki o uygulamalar ya da internet siteleri rüyalarımızın gizemini gerçekten çözebilir mi? Başta da söylediğimiz gibi bu kesinlikle doğru değil. Anlam kişisel olduğu için cevap bir uygulamada ya da bir web sitesinde değil, sadece ve sadece sizin kendi hayatınızda ve duygularınızda saklı. Özetleyecek olursak rüyalarımız gizemli kehanetler değil, zihnimizin anıları işlediği, duyguları düzenlediği ve bizi hayata hazırladığı o müthiş gece vardiyasının bir parçası. Yani aslında bilişsel ve duygusal sağlığımız için inanılmaz derecede önemliler. Peki, şimdi sıra sizde.
Hatırladığınız son rüya neydi? Gelin yorumlarda buluşalım. Bu öğrendiklerimiz ışığında kişisel bağlamınızın o rüyaya nasıl bir anlam katabileceğini birlikte tartışalım. Hatta belki bir sonraki bölümde özellikle kabusları ve onlarla nasıl başa çıkabileceğimizi konuşuruz. Ne dersiniz?